Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır pul pul dökülen, içerisi yumuşacık pamuk gibi tek kelimeyle muhteşem bir poğaça tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için uygun bir çırpma kabı alıp içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 yemek kaşığı toz şeker, 3'te 1 paket yani ortalama 15-20 gram kadar yaş maya. Eğer yaş mayanız yoksa 1 paket kadar kuru maya yani instant maya da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir güzel karıştıralım. Maya içerisinde tamamen ezilinceye kadar. Daha sonra mayamız aktive olana kadar yani ortalama 3-5 dakika bu şekilde sıvı karışımımızı dinlenmeye alalım. Farklı bir yoğurma kabı alıp içerisine ise 6 su bardağı un ilavesi yaptıktan sonra üzerine de 1 silme yemek kaşığı kadar tuz ekleyip un ve tuzu bir güzel karıştıralım. Daha sonra unumuzun orta kısmına bir çukur açıp mayası aktive olmuş sıvı karışımımızı azar azar üzerine ilave edelim. Karışımın tamamını ekleyip hamurumuzu da karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırdıktan sonra spatulamızı veya kaşığımızı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz çok yumuşak olmalı ama eğer yine de çok fazla yapışırsa 1-2 yemek kaşığı kadar üzerine un ilavesi yapabilirsiniz. Sonuç olarak kıvamı bu şekilde olmalı. Olabildiğince fazla yoğurursanız hamurunuz çok daha güzel olur. Şimdi hazır olan hamurumuzun üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip elimizle her tarafına sürelim ki mayası geldikten sonra streçe yapışmasın ve hamurun üzerini bir streç poşet veya herhangi bir şeyle hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve mayalanması için bu şekilde dinlendirelim. Hava soğuk olduğu için üzerini örterseniz çok daha güzel olacaktır. Ortalama mayalanma süresi 1 saat 45 dakikadır. Hamur en az 2 katına çıktıktan sonra artık mayası gelmiş demektir. Şimdi elimizle hamurumuzun havasını alalım. İçerisi kabarcıklarla dolu tek kelimeyle muhteşem bir hamur. Böyle bir hamurdan da muhteşem bir poğaça yapılır tabii ki de. Şimdi elde ettiğimiz hamuru önce 2'ye daha sonra ise 4'e bölelim. Dilerseniz bu işlemi masada da yani tezgahınızın üzerinde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde daha kolay olduğu için böyle yaptım. Ve elde ettiğimiz hamur parçalarını elimizle beze haline getirelim. Hamurumuzun mayası geldikten sonra o ilk halinden yani ele yapışan halinden kesinlikle eser kalmıyor. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir kıvam alıyor. Gerçekten çalışırken çok zevk aldım. Terapi gibi bir hamur oldu. Ve hamurlarımız artık hazır oldu. Şimdi ilk yapmış olduğum hamurdan başlayarak tezgaha alıyorum. Altını ve üzerini unladıktan sonra oklavayla açmaya başlıyorum. Oklava kullanamıyorsanız merdane ile de açabilirsiniz. Mayalı hamur olduğu için oldukça kolay açılıyor. Hamuru çok fazla inceltmemeye dikkat edin ama her tarafı da eşit olsun. Daha sonra üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımını gezdirelim. Toplamda 100 gram kadar eritilmiş tereyağına 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırıp o şekilde kullandım. Yağımız kesinlikle sıcak olmamalı. Fırça yardımıyla her tarafına sürdükten sonra ikinci kat hamurumuzu da açıp aynı şekilde üzerine yerleştirelim. Açtığımız hamurların tamamı eşit boyutlarda olmayabilir. Bu gayet normal. Elimizle kenarlarını düzleştirebiliriz.
Çünkü hamurumuz bildiğiniz gibi mayalı. O yüzden de kolayca şekil alacaktır. Ve ikinci katın üzerine de aynı şekilde yağ gezdirip fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Özellikle yorumlarda en çok sorulan soru margarin kullanabilir miyim? Tabii ki de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve üçüncü katı da yerleştirdim. Bu şekilde elimle kenarlarını güzelce düzleştirip yine tekrardan üzerine yağ gezdirerek fırçayla her tarafına sürmeye devam ediyorum. Sonuncu dördüncü kat hamurumu da açtım, yerleştirdim. Tek tek açma aşamalarını sizlere gösterip videoyu gereksiz bir şekilde uzatmak istemedim. Şimdi açtım, kenarlarını da birbiriyle birleştirdikten sonra hamurumuzu olabildiğince dörtgen bir şekilde, hatta mümkünse dikdörtgen bir şekilde elimizle açmaya devam edelim. Orta kısmından çekiştirelim ki hamurun ortası kalın, kenarları ise ince kalmasın, her tarafı eşit olsun. Bu şekilde hamur açmak gerçekten oldukça kolay ve de daha da ince bir hamur oluyor. Yani oklavayla ne kadar açarsanız açın hamuru bu kadar inceltmek pek mümkün olmuyor. Ama üst üste koyup yağladığınızda hamur kolaylıkla şekil alabiliyor. Yeteri kadar açtıktan sonra üzerine tekrardan bolca yağ gezdirip her tarafına fırça yardımıyla sürelim. Sürdükten sonra ise bu şekilde hamurumuzu rulo yapalım. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden izliyorsanız bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Hamurumuz hazır olduktan sonra kenarlarını da elimizle güzelce kapatıp düzleştirelim. Her tarafının eşit olmasına da dikkat edelim. Sonra rulomuzu ikiye bölelim. İkiye böldükten sonra ise 2 parmak aralıklı olacak şekilde hamurumuzu keselim. Bu arada hala da tamamen iyileşmiş değilim. Konuşmamda ve anlatımımda birazcık sıkıntı olabilir. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Daha büyük yapmak isterseniz birazcık geniş kesebilirsiniz ama porsiyonluk olması için bu şekilde çok daha güzel olacaktır. Hamurlarımızı kesip hazırladıktan sonra bir tepsinin içerisine koyalım ve üzerlerini kapatıp en az 10 dakika kadar tekrardan mayalanması için bekletelim. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra hamurlardan bir tanesini elimize alıp orta kısmına bir çukur oluşturalım. Ama diğer tarafının şeklinin bozulmamasına da dikkat edelim. Açtığımız çukuru iç harcı ile dolduralım. Ben lor peyniri ve kaşar peyniri karışımını kullandım. Dilediğiniz içliği, iç harcını kullanabilirsiniz. Ve dilediğiniz miktarda tabii ki de. Üzerinden hafif bastırdım. Çok fazla bastırmadan bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine diziyorum. Tepsiyi önceden yağlamadım. Hamurumuz yağlı olduğu için gerek duymadım. Eğer ikinci kez hamuru mayalandırmazsanız bu işlemde zorluk çekebilirsiniz. O yüzden mutlaka tepsi mayasının gelmesi için bekleyip daha sonra şekil vermenizi tavsiye ediyorum. Bu arada tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hamurun alt kısmını kapatırken özellikle dikkatli olun ki güzel kapansın. Daha sonrasında pişerken fırın tepsimize taşmasın. Hamurlarımızı hazırladıktan sonra 10 dakika tekrardan mayalandırıp daha sonra üzerlerine yumurta sarısı ve yağ karışımını sürelim. Ben yağ hazırlamış olduğum kabın içerisine 1 adet yumurta sarısı ekleyip karıştırdım. Sizler de isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Her tarafına yumurta sarısını sürdükten sonra isteğe bağlı üzerlerine kavrulmuş susam, çörek otu vesaire serpiştirebilirsiniz.
Ve artık fırına gitmeye hazırdır. Pişmemiş hali bile gördüğünüz gibi görüntü olarak çok güzel. Eminim lezzetini de çok beğeneceksiniz. Mutlaka ve de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hazır olan hamurlarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında altları ve üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi ise 20 dakikadır. Fırından fırına süre değişebilir. O yüzden kontrollü davranmayı ihmal etmeyin. Pişirdikten sonra ister sıcak isterse ise soğuk olacak şekilde servis edebilirsiniz. Ben tarifi burada sonlandırıp sizleri sunumla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni bırakarak, yorum yazarak bana destek olabilirsiniz ki videolarım daha fazla geniş kitleye hitap edebilsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.